tepeyi ardımızda bıraktık. İleriye doğru devam ediyoruz. Merhaba deyince Rex yatıyordu aşağıda ve direkt kim merhaba biri mi geldi? Öyle kalktı. Mardin'e doğru devam ediyoruz. Kaç? Yolumuz biraz uzun. Evet, 190 kilometre mesafe var Mardin'e. Biz de tek günde Mardin'e gitmek istemiyoruz açıkçası. Şimdi tek günde Mardin'e gitmeyeceğimiz için yolda da baktık. Çok konaklanılabilecek bir yer de bulamadık. Ama nerede konaklayacağız? Yine bir yerler bulacağız bakalım. Tek günde Mardin'e gitmek istemiyoruz çünkü. Evet, bakalım yol ne gösterecek. Bakalım kalacak yer neresi denk gelecek, yol bize ne gösterecek. Bu sefer öyle bilinmeze doğru. Bak, yol hafif değişince sobanın sesi de gitti. Evet, bir bilinmeze doğru devam ediyoruz. Mardin istikametine doğru. %75 ihtimalle dinlenme tesisi ya da petrol istasyonunda konaklayacağız gibimize geliyor. Evet. Ama tabi belli olmaz. Hatta onu sen bir önceki videoda söylemiştin. Bir petrol sahibi bizi davet etmişti. Misafirim olun diye. Göbeklitepe'ye giderken petrol sahibiyle işte konuştuk, sohbet ettik Tolga arabayı yıkarken. Sağ olsunlar misafirimiz olun diye çok ısrar ettiler ama yola devam etmemiz gerekiyordu tabii. Evet. Onlar gibi yine içten insanlarla karşılaşırsak belki petrolde kalabiliriz. Aynen öyle. Ama şöyle biz çok uzun zamandır gerçekten petrolde kalmadık. Normalde mecbur kaldığımızda, akşam yolculuk yapmak istemediğimizde, yolu uzatmak istemediğimizde ya da petrolde ya da dinlenme tesislerinde kalıyoruz aslında. Ama hep bir işte en kötü petrolde kalırız dediğimiz noktalarda yine bir yer bulduk şimdiye kadar. Belki burada da buluruz. Haritada bulamadık ama. Evet, haritada bulamadık ama inşallah yol üstünde bulacağız bakalım. Evet, olabilir. Hoppa. Yeniden merhaba. Merhaba. Yağmurlu bir Şanlıurfa gününden hepinize... Nereyi desem bilemedim şehir olarak şu anda. Yağmurlu bir günde yolculuğa devam ediyoruz. Nereye doğru? Şanlıurfa'dan Mardin'e doğru. Evet, Şanlıurfa'dan Mardin'e doğru devam ediyoruz. Göbeklitepe'yi ardımızda bıraktık. Şimdi önümüze bakıyoruz ama bulunduğumuz noktayla Mardin arasında 190 kilometreye yakın bir mesafe var. Evet. Ve biz de bu 190 kilometreyi tek seferde gitmek istemiyoruz açıkçası. Ama arada da konaklayacak yer yok doğru düzgün. Yani bizim hani böyle gezip görmeyi sevdiğimiz ya da konaklamayı sevdiğimiz gibi yerler yok gibi gözüküyor haritada. O yüzden yola çıktık. Bakalım biraz erken de yola çıktık. Ne olur ne olmaz diye. Hem konaklayacak yer arayacağız. En kötü ihtimalle bir benzinlik ya da dinlenme tesisinde kalabiliriz. Uzun zamandır kalmadık böyle yerlerde. Normalde aslında zorda kalınca, yolculuğumuz uzayınca ya da akşam yolculuk yapmamak için benzinlikte ya da dinlenme tesisinde de kalıyoruz. Ama son zamanlarda ne zaman olmadı benzinlikte kalırız. Dediğimiz zaman bir yer bulduk illa. Evet, bir yer bulduk. Belki burada da buluruz, bilmiyorum. Haritada görmediğimiz, belki güzel, hoşumuza giden bir yer olur. Bakalım. O zaman Harran Ovası'ndan Mardin'e doğru devam. Bomboş, dümdüz bir yol. Evet. Etrafı da düz, yol da düz. Ovanın ortasından gidiyoruz. Dün arabayı yıkadıktan sonra yağmur yağması. İşte olayın bomba tarafı bu. Ama çok iyi can. Yeni çamurlara şey oldu işte. Bir şey oldu. Yer açtık yeni çamurlara, evet. Yeni çamurlara yer açtık. Yağmur devam ediyor. Yoldan geçen kamyonlar da sağ olsunlar bu Çamur içinde bırakmaya devam ediyorlar bizi. Bu arada Harran Ovası'nı bitirdik. Evet, Teptek Tepelere Dağları doğru. Milli Parkı'nı da geçiyoruz şu anda. Yaklaşık 8-10 tane yer gördük aslında bu tarafa gelirken ama çok içimize sinmedi ve
şekilde devam ediyoruz yola. Bir de erkendi sanki biraz. Evet, saat erken. Biraz daha dedik yol yapalım. Şu an 50 kilometre falan uzaklaştık işte bulunduğumuz konumdan. Bakalım bu yol nereye gider? Nasıl gider? Ağaç olmadığı için rüzgar esiyor mu esmiyor mu anlaşılmıyor. Bak burası da bir dinlenme tesisi. Oha. Aha. Amca. Yardır yardır geliyor. Hepsi bir tane daha geliyor. Yekten de değiller ha. Peki burada böyle gidilebiliyor. Ters şeritten araçlar geliyor. Evet. Karahantepe. 20 kilometre. Karahantepe'ye uğrayamıyoruz bu turda. Çünkü bir, şu anda çok yağmur var etrafta ve Karahantepe'nin üstü çok kapalı. İkinci neden de şu, biliyorsunuz video yetiştirmemiz gerekiyor bizim. Hani 2 günde bir onlarla uğraşıyoruz ve Karahantepe'nin bulunduğu noktada hiçbir şekilde telefonlar çekmiyor. Evet, haliyle internete çekmeyecek ve bizim video düzenlememiz mümkün olmayacak. Artı bir de konumdan araştırırken yakın zamanda ziyaret edemeyenler olduğunu okudum. Evet. Yani oraya gitmişler evet ama kapalıymış. Yabancı turistler. Belki yanlış anlaşılma olmuş olabilir vesaire gibi belki farklı sebepler de olabilir ama bizim hem internete çekmeyecek olması videoyu düzenleyemememiz anlamına geliyor. Bir de o kadar yol gidip içerisinde gezemezsek de vakit kaybı olabilir. O yüzden bir sonraki tura bırakmış olduk. Şanlıurfa için Karahantepe'yi. Aynen öyle. Yani günübirlik git gel yapmak istemedik Evet. o tarafı. Çünkü mazot arkadaşlar 44 lira. Yani yol da çok bozuk. Ne diyeceğimi de unuttum çukurlardan dolayı. Karahantepe'den bahsediyoruz gidemiyoruz diye. Yani mazot 44 lira olmuş. Yani şimdi bizim bu turu tamamlayabilmemiz için kilometre hesabı yapmamız gerekiyor doğal olarak. Özellikle işte siz de gördünüz. Normal şartlarda bizi Antalya taraflarından beri takip eden zaten dostlarımız bilir. Biz 10 kilometrede bir, 15 kilometrede bir konaklayıp bir ay içerisinde yaklaşık 10-12 farklı noktada konaklayıp yolumuza devam ediyorduk ve ayda çeyrek depo mazot yiyorduk. Evet. Ama Güneydoğu hatta Hatay'a geldiğimizden beridir biz aynı günde 2 şehir geçtiğimiz bile oldu. Evet. Bu da ciddi mazot demek. Şehir değiştirmek de tabii uzun kilometrelere sebep. Tabii. Biraz daha hızlı ilerliyoruz. Biraz daha fazla mazot yakıyoruz. Şimdi burada Karahantepe'ye gitmeye kalksaydık yol tabelasına 20 kilometre gösteriyordu. 20 git 20 gel. Artı işte video hazırlayabilmek için gün içinde hareket etmemiz gerekecekti. Yine ciddi bir masraf. Yani 50-60 kilometre. Şimdi hadi oraya girdin 50-60 kilometre. Öteki tarafa girdin 50-60 kilometre. Tabii. Senin bir anda bir aylık şeyinde bu 300-400-500 kilometreye tekabül ediyor. Nereden baksan yarım depo mazot demek o da. Yani ve hani bu yarım depo mazotu tamamen verimsiz olarak kullanıyoruz. Senin eline geçen herhangi bir şey de yok orada. Ya tabii şey düşünülebilir. Hani oradan geçmişken 20-40 kilometre çok gibi gelmeyebilir ama sadece tabii Karahantepe için şu anda konuşuyoruz. Bunun gibi birçok yer geçiyoruz aslında. Oraya girmek, öbür tarafa gitmek, es geçtiğimiz her noktaya gitseydik. Aman. Şikayetçi. Kaçtı. Köpek vardı yol kıyısında da. Neyse ki geri kaçtı. İşte 2 nokta, 3 nokta gibi böyle yerleri birleştirirsek bir hafta içinde kilometre, normalde gezdiğimiz kilometrenin 3 katına çıkar en azından. O yüzden zaten tekrar il gezmeyi de planladığımız için oraları vazgeçilmiş yerler olarak görmüyoruz aslında. Evet, bir sonraki turu için bize bahane olmuş olacak. Aynen. Aslında oralar. Taşevler. Yol bu tarafa da kaçamıyor. Ama arkadan araba geliyor, yine girecek bu tarafa. Yok, yolda da öyle aşırı bozuk bir yer görmedim de o yüzden. Biz il değiştirirken yağan yağmur geleneğini burasıyla bir kez daha pekiştirmiş oluyoruz.
arkadaşlar. Biz öyle bir şey demiyor aslında da diyebilirler. Yani diğer videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim. Evet. Yaz sezonunda da aynı olaya maruz kalıyoruz genelde. Evet, yani işte 3 yılı bitirdik karavan hayatında. Biz ne zaman şehir değiştirsek kesinlikle o şehire yağmur yağıyor. Eski takipçilerimiz de bunu çok iyi biliyorlar. Ve hatta dönem dönem işte yazın özellikle kurak geçtiği dönemlerde havaların işte atıyorum Sakarya'ya gelin artık burada hiç yağmur yağmadı çoktandır gibi mesaj atanlar oluyor. Bir örnek verdim. O kadar meşhuruz bu konuda yani. Ama uzun zamandır işte Akdeniz'le beraber yani Hatay ve sonrası için belki de geçerli. Antalya'da öyleydi gerçi. Antalya, Mersin, Hatay hep şeydi böyle yağıp duruyordu yağmurlar. Yani bir ıslatıyordu öyle sadece. Bulutlu oluyordu. Gündüz öyle geçiyordu. Ya da bir saat yağıp bir saat duruyordu gibiydi yağmur. Şanlıurfa ile beraber tüm gün yağmurlara döndü. Biraz Bursa havasına benziyor bu durum. Evet evet. Çok güzel yeşillik ya. Yeşilliği göstermek isterim ama gösteremem. Camımı açayım bakayım olacak mı? Ben de. Baran. Rüzgar oradan vuruyor ya. Ama ben rüzgarın nereden vurduğunu anlamıyorum ya içerideyken. Evet, size yeşillik göstermek için. Biraz yüzüme kadar geldi yağmur. O arka perdeye bile gelmiş. Ya. Yağmur direkt olduğu gibi içeri girdi. Binalar yani Göbekli Tepe'den çıktıktan sonra geçtiğimiz yerleşim alanları daha kırsal köy evleri gibi. Böyle işte yüksek binalar ya da betonarme binalar değil. Hep taş ya da neydi o? Kerpiç miydi? Yok kerpiç değil. Kerpiç. Kerpiç miydi onlar? Hatırlayamadım ya. Geçen başka bir şey dediğin gibi geldi de. Böyle Betonarmeler var işte. Tuğla evler var. Kerpiç evler var. Yutonk evler var. Yeni nesil. bizim gördüğümüz evlerden bahsediyorum. Tamam Artık işte bütün onlar ev çeşitlerini saydım. Gördüklerimiz onlar. Kerpiç değil ya. Kerpiç böyle şeyle sıvanmış evler değil mi? Kerpiç gördük mü biz burada? Görmedik ki, nasıl kafamı karıştırıyorsun ya? Değil. Öyle bir şey yok burada. Kerpiç merpiç ev yok. Ne diyordun sen onlara? Onu hatırlamaya çalışıyorum. O gri blok olan, hepsi tek renk olan evler ne? Neyden yapılmış onlar? Sen de hatırlayamadığın için çevirdim. Hatırlayacağım. Bir dakika düşünüp geliyorum. Bir saattir diyorum ki biriket evler onlar. Ya. Neyse ki videoya çektim bu sefer o tarafları. Kerpiç değil o evler. Çünkü şeyde de öyleydi. Şanlıurfa'nın merkezinde de öyle. Tarihi evler o görselle oluşmuştu. Pirket evlermiş bu arada. Düşündüm hatırlayamadım çünkü Tolga sürekli kerpiç diye ısrar etmeye devam etti orada. Sonra Google'a sor dedi. Dedim nasıl sorayım? Ne diye sorabilirim ki? Neyse düşünürken, bakarken hatırladım. Pirketmiş. Pirket evler var. Gri tek renk evler. Genel olarak tek katlı. Bu taraflarda gördüklerimiz hep. İki kat pek görmedim. Tabii var normal beton binalarda ama ve tam o eski Doğu filmlerindeki çatısız, tek katlı, düz renk evler gibi bu taraf. Hacı Halime Sümer Şerif Camii. Terk edilmiş bir dinlenme tesisinin içinde cami görüp su doldurmaya geldik. Evet, sanki yeni yapılıyor gibi. Ama orada benzinlik var. Ama Pompaları orası boş. Burada bir tesis var. Burası da boş. Burada bir lastikçi var. Orası da boş. Hepsi boş. Ben bir bakayım çeşmeler akıyor mu? Hem çöpümüzü de atayım. Merhaba canım. Merhaba canım. Ne yapmışız? Hunimizi Şanlıurfa'da son kaldığımız yerde Şanlıurfa Karavan Parkı Hunimize hediye etmişiz.
Evet, Piazza AVM'nin bahçesindeki karavan parkta. Aslında o Almanlar bizden sonra çıktı. Görselermiş, alsalarmış şu an. Görmemişlerdir. Görseler söylerlerdi. Çeşmenin üstüne bırakmış Tolga kurusun diye. Haberim yoktu benim de. Şimdi burada doldurmak için kapıyı bir açtı. Aa dedi, huni yok. Evet, şimdi nasıl yapıyoruz peki huni olmayınca? Böyle bir pet buluyorsunuz. Az daha gerisinden kes istersen, eğik tutabilelim. Ayarlayacağım. İkinci kaybettiğimiz hunimiz. Ya bunu pis pisine kaybettik. Vallahi. Hadi ötekini Max'ten dolayı kaybettik ama. Bir de dışarıda hiçbir şey bırakmadığımız için dönüp arkamızı kontrol etmedik. Çünkü orada sandalye bile çıkartmadık dışarıya. Nazara geldi o huni. Vay arkadaş. Olabiliyor böyle şeyler. Ama işte önemli olan çözüm bulabilmek. Bunu buraya koyacağız. Sen tutacaksın öyle. Yalnız şişenin kapağını da elimden bırakmıyorum. Arkasını böyle kesmezseniz içi dolduğunda zaten o yer çekimi işini görecek. Evet, şişe yardımıyla suyumuzu doldurduk. Acayip rüzgar esmeye başladı. Tolga yedek suları doldurdu. Hemen şurada caminin şadırvanı var. Amcalar geldiler, onlarla sohbet ediyor şimdi. Dışarısı çok estiği için biz de Max'le beraber içeriye kaçtık. Burada kalabilir miyiz bilmiyorum. Yani kalınabilir bir alan gibi ama devam edebiliriz belki ileriye doğru. Karanlık bulutların altına gidiyoruz. Evet, rüzgar da iyi esti. O yüzden Max'le içeriye kaçtık biz. Çıkabileceğiz mi yola? Allah, tam bizi beklemiş herhalde tırlar. Hep tır geliyor. Şu ikinciden sonra geçeriz. Burası Sümer Petrol, faaliyete geçmemiş daha. Ha, açılmamış mı? Evet, daha açılmamış. Ondan sonra çocuklarda bekçi olarak duruyor. İçeride diyor fare var. Aa. Akşam diyor ayağımı yemiş. Oha. Kanadı falan bayağı diyor da diyor hallettim. Eyvah. Evet, amcalarla muhabbeti de kurdunuz. Evet evet. Amca ne yapıyorsun ya diyor. Ne iş diyor. Bununla mı diyor geziyorsun diyor. Nereye gideceğim buradan diyor. Dedim Mardin tarafına gideceğim. Ondan sonra ne yapıyorsun sen diyor. Ne iş yapıyorsun? Dedim çalışmıyoruz. Sen Anlattım. ne ayaksın? Anlattım dedim böyle böyle. Ondan sonra rızkı dedim veren Allah bir şekilde dedim veriyor. Ah diyor ya diyor. Verir tabii diyor. Aç bırakmaz diyor. Dedim eyvallah. Gezin bakalım diyor. Hayır dualarını aldık amcaların üçünün de. Şimdi devam. Yola devam. Evet, orada da konaklayabilirdik bu arada. Evet. Çocuk kalabileceğimizi söyledi. Faal değil ama orada kalabileceğimizi söyledi çocuk. Ama devam edelim dedik ya. Yani hatta yan tarafa bir tane tır geldi bizim peşimizden. O evet. muhtemelen yatıp uyudu. Direkt inmedi bile içeride. Olabilir. Yani normalde kullanılıyor dinlenme tesisi olarak. Faaliyette olmasa da. Biraz daha devam edelim. Bakalım bir yerler bulacağız. Evet. Merhaba çocuk. Biraz titreşimli bir yolculuk değil mi? Oy. Git arkaya yat, daha rahat edersin. Ya da buraya gelebilirsin istersen. Gel. Gel kızım. Gel. Ay yavaş dur. Atlayamadı. Evet. Gel burada yat yanıma. Evet. Arkada daha fazla titriyor olabilir. Yolculuklarımızın vazgeçilmezi. Orada şey var, bacaların olduğu yer var. Tam karşısında tam tuvalet ağzı. Sol arka tarafında yer var mı? Sence? Orada araçlar park etmiş ya, onun arkasında yer var mıdır sence?
yoktur. Otel var. Varsa ufak bir güzergah vardır. Bu tarafta çok yol ağzı. Evet. Evet, Opet'te kalacak yer yoktu. Yani öyle bir alanı yoktu. O yüzden devam ediyoruz. Bu arada Viranşehir merkeze kadar geldik. Yani Evet. yolu yarıladık aslında. Vallahi yarıladık yolu. Şey diyor, Şanlıurfa'nın 4. büyüklükteki ilçesiymiş Viranşehir. Mardin il sınırlarına girmiş bulunmaktayız. Merhaba Mardin. Biz geldik. Evet, maalesef Şanlıurfa'dan çıktık. Konaklayacak yer hala bulamadık. İleriye doğru devam ediyoruz. Muhtemelen Mardin'in ilk kilometrelerinde artık bir yerde duracağız. Çünkü saat 5. Birkaç dinlenme tesisinin bulunduğu yere daha geldik. Oo, şurada sağda yeşil alan falan var. Şuralar. Karşıya da park edebiliriz. Yan olarak. Olabilir. Buraya da park edebiliriz. Burası mescit, cami, tuvaletinin olduğu yer. Çok fazla kullanılmaz ya. Gece zaten. Çok yorulduk. Yol çok yorucu. Şanlıurfa, Göbekli Tepe'den sonra özellikle Mardin'e geliş yolu acayip büyük çukurlar, köstebek yuvası gibi ve asfalt, temiz asfalt dediğimiz asfalt neredeyse asla yok. Evet ya, yol yordu biraz. Çok yorucuydu. Ama yine de tahminimizden çok uzun kilometre geldik. 120 kilometre civarı bir şey geldik. 20-130 galiba. Evet. 60 kilometre tabelasını gördük. Birkaç kilometre daha gittik falan. Evet. Yani şöyle yapılabilirdi. 60 kilometre devam edilebilir yola. Ama bilmediğiniz bir şehre hava kararmaya yakın girmek her zaman risk barındırır. Konak noktası bulmakta zorluk çekersiniz ve daha fazla tedirgin olursunuz. O yüzden gündüz gözüyle gitmek her zaman için daha büyük avantaj. Aynen öyle. Mescit var, tuvalet var, her ne kadar bizimle alakalı olmasa da. Bu taraf aynı zamanda restoran ve otel diye yazıyor şeyde. Evet, üstte konaklama da restoran yapılabiliyor üst kısımda. Ondan sonra altı market. İşte bu tarafta petrol var. Ondan sonra ben gideyim bir standart olarak sorayım gece buradayız diye. Evet, bir dinlenelim hem burada. Dinlenelim. Yarın devam ederiz Mardin'e doğru. Evet. Dinlenmiş olarak gider, keyifle gezeriz hep beraber. Aynen öyle. Yorgunluktan tünemiş bir günde. Valla ayaklarımı uzatamadım. Boynum ağrıdı ya. Boynum, başım ağrıdı. Vıcı 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 Ya vıcı. yol çok yordu gerçekten de yani. Gürültülüydü yolculuk. Yani hem çukur kaç hem ondan kaçmaya çalış. Buradan kaç, arabalara dikkat et, trafiğe dikkat et, onu yap, bunu yap, çok yorucuydu. Ya şeydi, asfaltın şeyi de kötü ya. Yani Sesi de yordu. Vıdı 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 sürekli ses. Sesi de yordu. Aa, başım ağrıdı. Evet. Yorulduk. Ama boynum ağrımış ya, herhalde böyle şey yaptım çok zıpladıkça. Olabilir. Yani yolculuk esnasında, hani şehirler arası yolculuklarda bu tür dinlenme tesislerini, petrolleri insanlar, gerçi insanlar demeyeyim orada da, hani rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama bir takım karavancılar petrol istasyonlarını tuvaletlerini boşaltabilecekleri yer olarak görüyorlar ki biz buna karşıyız. Yani şehir merkezinde bir petrol istasyonuna gidip tuvaletinizi boşaltmanız pek mantıklı değil. Lakin hemen gösteriyorum. Aynı şeyi söyleyecektim ben de. Evet. Hemen gösteriyorum. Bakın buranın mescit şurada. Şurası da tuvalet. Eğer dışarıda bir tuvalet alanı mevcutsa buralar kullanılabilir. Evet, yol üstü olması ya da şehir merkezi olması aslında senin demek istediğin konu. Aynen. Daha
biraz açayım, yanlış anlaşılabilir gibi geldi. Aslında demek istediğimiz şey bu marketlerinin içinde tuvalet bulunan yerlerde Evet. boşaltmak isteyen karavancılara haliyle izin vermiyor firmalar. Vermesinler de yani onu o karavancının onu teklif etmesi bile aslına bakarsan çok ayıp ve abesti Aynen iştigal öyle. bir şey yani. Evet, mecburi durumda hissediyor kendini. Belki başka bir yer bulamayabileceğini düşünüyor falan ama bu gibi dışarıda tuvaleti olan yerler zaten hatta su verme konusunda bile yardımcı oluyorlar ki Evet. tuvaletinizi boşaltmanıza hiçbir şey demiyorlar. Çünkü zaten siz orayı tuvaleti boşalttıktan sonra temizliyorsunuz. Hatta daha önceki halinden daha temiz hale getirip bırakıyorsunuz. Ama işte şehir merkezindeki market içinde bulunan tuvaleti olan yerler boşaltmaya izin vermez. Şimdiye kadar hiç denemedik. Çünkü akıl var, mantık var. Hiç de denemeyiz. Kimse kusura bakmasın. Öyle tabii canım. Hiç de denemeyiz. Hani mantık dışı bize göre. Hani başka şeyler de söyleyebilirim ama hani en şeyiyle mantık dışı yani. Evet. Olmaz. Ya da Hoş işte değil. benzin istasyonlarından su temin etmeye çalışan, isteyen ve vermedikleri için çemkiren, söylenen insanlar çok fazla var. Sosyal medyada biz de çok denk geliyoruz, çok görüyoruz. Benzin istasyonuna şu kadar para kazandırıyoruz, bu kadar mazot alıyoruz kısmını söyleyerek bunu söylüyorlar. Ya adam senin orada ayda bir aldığın 3.000 lira, 5.000 liralık depoyu hiç bir şey değil onlar için. Günde ne kadar çok öyle. benzin sattıklarını düşünürsen bunun karşılığında sana hiçbir şey vermek zorunda değil. Sen parasını verip alıyorsun. Tabii canım. Ki mümkünse zaten dışarıda işte buradaki gibi çeşmesi olan yerler asla bir şey demiyorlar. Oradan suyu alabiliyorsunuz ama herhangi bir yine ufak o şehir içindeki bahsettiğimiz benzin istasyonlarında ufak bir çeşmeleri oluyor ki onu da genel olarak dış zemin temizliği için kullanıyorlar ve kuyu suyu oluyor aslında bu. Ya da depodan Hepsini geçtim. su alıyorlar. Genelde karavancılar hava ve su hortumu var ya. İşte oradan. Oradan almaya çalışıyorlar. Yani bu mantıklı değil arkadaşlar. Yani bunu yapmayın. Ülkemizde bir mahallede onlarca cami var. Evet. Bu işi camilerden rahatlıkla çözebilirsiniz. Çeşme de çok fazla var. Eğer dikkatli bakarsanız yani Aynen odak öyle. noktanız olursa o kadar çok çeşme görüyorsunuz ki yol üzerlerinde, mahallelerde, parklarda sadece tek başına çeşme olan yerler var. Hiçbirini bulamadıysanız zaten her yerde cami var. Mezarlıklar var. Mezarlıkların girişlerinde mutlaka su oluyor. Biz bugüne kadar su bulmakla ilgili bir tek şeyde Siedra'nın orada hatırlıyorsun değil mi? Siedra Antik Kenti'nin orada. Evet. Ya o da bizim hatamız. Yukarıda vardır diye aşağıda önümüzde onca şeyde doldurmadık. Aynen öyle. Yani bir antik kentin alt tarafında bir tepede kalmıştık. Fırtına vardı, manzarası güzeldi falan. Bir yerleşim yoktu orada. Ama orada hemen yan taraftaki at çiftliğinden bizi yönlendirdiler. Su varmış. Ki orada doldurmasaydık yukarıya antik kente çıksaydık zaten orada çeşme vardı. Hani Yani. zor bulma açısından bir tek orada uğraştık ama aslında yine de yanımızda çeşme varmış. Aynen öyle. Su karavan hayatı kısmında en gönül rahatlığıyla bulunabilecek şey aslında. Yani dert etmeyeceğiniz şeylerden bir tanesi aslına bakarsanız ama hani gidip de petrollere su ve tuvalet konusunda biraz daha dikkatli olun ve insanları da zan altında bırakmayın. Karavancılara farklı gözle bakmasın artık insanlar. Hani biraz aklı selim düşünmekte fayda var. Konuyu çok fazla uzatmayalım. Saat geliyor. Yemeğe girişelim mi? Evet. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum çünkü benim şu anda çok başım ağrıyor. Düşünemiyorum. Evet. O yüzden sen biraz dinlen. Biz biraz dinlenelim Biraz arkadaşlar. dinlenelim, ondan sonra bir yemek bakarız. Hadi bakalım. Ve parıl parıl oldu. Evet, ateş bizi görebileceğiz. Evet anam. Sen bunları koyarken sayıyor musun içinden hiç? Hayır. Ben sayıyorum biliyor musun? Niye? Bilmiyorum. Bir de bana obsesif diyorsun. Sen de aslında gizli bir obsesifsin o zaman. Evet, adım atarken mesela sayarım. Merdiven çıkarken sayıyorum. Ben saymıyorum. Ama fark ettikten sonra bırakıyorum saymayı. Hani devam ettirmiyorum yani. Ben adım atarken saymıyorum ama ben de şöyle saçma bir şey var. Merdiven iniyorsam ritim tutuyorum ben. Hele kolçak varsa merdivende. Elim böyle gidiyor merdivenle beraber. İkimiz de ruh hastasıyız. O hep ne zaman merdiven kenarında insan böyle şeye tutunuyorsa Ha. hep böyle elim. Tıkır tıkır. Böyle liseden beri falan yapıyorum onu niyeyse. Evet, şimdi sen onları şey yaparken koyarken saymaya başladım ben de. Çok Oradan aklıma geldi. var ya yani.
Geçen bir tane video denk geldi. Sana denk geldi mi? Kadın sürekli ilk kafa yani zihnen düşünüyorsun ya sürekli bir şeyler. Seslendirme yapıyormuş. Anlatıcı diyor çeviride. Eşine şey diyor. Ne düşünüyorsun diyor. Adam diyor ki bir şey düşünmüyorum diyor. Nasıl düşünmüyorsun diyor. Hiçbir şey düşünmüyorum şu anda. Nasıl düşünmeden durabiliyorsun diyor. İşte şunu yapacağını, bunu yapacağını, onunla onu konuştuğunu falan düşünmüyor musun diyor. Adam hayır, uyumaya çalışıyorum sadece diyor. Kadın şey diyor. Peki anlatıcı? Olayları anlatıyor ya zihninde. Ve bu varmış gerçekten. Enteresan olaylar. Evet, o anlatıcıyla beraber zihninde canlandırıyorlarmış. Bir de şey varmış. Kokular ve insanlar ses olarak, ses diyorum pardon, renk olarak yansıyormuş bazı insanlara. Geçen de öyle bir yazı okudum. Beni ne renk görüyorsun demek isterdim ama ben bayağı pembeyim. Renk görmek mümkün değil beni. Peki Max şu an senin ne renk görüyor? Bence Max şu an seni yemek olarak Max görüyor. beni but olarak falan görüyor şu anda. Halbuki az önce bir tabak mama yedi. Evet, Ve eşek sıpası. mamasını da yarım bıraktı. Değil mi Max? Evet, bitirmedi tam anlamıyla. Ama gözü hala benim hazırladıklarımdan. Şeyleri öne Yukarı. atıyorum. Sebzeleri. Yukarı olur. Abur cubur bıraktım. Evet evet. Ben de masayı kullanayım değil mi? Bence masayı kullan. Masayı kullanayım çünkü geniş alanda daha hızlı yapabilirim bence. Şurası açık mı? Açık. Hemen şöyle getirdim. Aa, masa beni kilitledi. Ah, çok yardımcı olmuşsun. Halbuki çok da şeydi, böyle yardım etmek istiyordum. O zaman şunu kopart bana. Ha, oturduğum yerde. Keşke büyük yapsaydım. Kurtarmadın mı? Yanlara Yanlara doğru. yanlarını kapatırsak almamış olur. İkiye böler. Bölmeyecek, bir saniye. Teşekkürler. Buyurun çıkalım. Çok yardımcı oldunuz beyefendi. Rica ederim, her Siz zaman. olmasanız ben ne yaparım? İşte görüyorsun değil mi Max? Görüyorsun değil mi kuzum? İşte böyle olmak, hep yardım et. Oturduğun yerden bile olsa Evet. yardım etmeyi ihmal etme. Evet. Senin Tamam tüylerin mı? ne kadar güzel oldu lan. Yumuş yumuş. Yumuş tüy oldu Yumuş çocuğum. yumuş. Şu an lorke lorke diye girmek istiyorum şarkıya. Al sana lörke. Lörke Evet. lörke. Al. Ver. Aa, ne unuttuk? Ne unuttun? Hiçbir şey unutmadık. Ekmekler burada. Ekmekler orada. Ekmeklerin içinde yufka diyecektim. Sen şimdi burada bunu ezerek bana yine yardımcı olabilirsin bence. Evet arkadaşlar. Wandsworth mutfağına hoş geldiniz. Ya olacak o kadar da şey vardı, hatırlıyor musun mutfak? Neydi? Ne ustaydı o? Aa, Himmet Usta diye Himmet- isim geliyor da Yok, değil. olabilir. Hatırlayamadım. Ah. Usta. usta. Öyle geliyordu ya. Usta. Olacak o kadarla büyümüş bir gençlik olarak. Ya ne günler. Ne gibi günler. Şimdi öyle bir programın yapılabileceğini düşünüyor musun? Lütfen. Gülden Hanım. Ben hanım, kendinize gelin. Orada bir şey yapalım o zaman. Ve gece şeye de kalır, sonraya da kalır. Evet evet. Ne yapayım? Tombik sigara böreği gibi yapayım bunları. Evet evet. Bence öyle çok güzel olur. Pişmesi daha şimdi. Evet, bu bölümümüzde Mardin Şanlıurfa otoyolu üzerinde bir benzinlikteyiz. Şimdi Mardin bölgesine güzel. Kalın sigara böreği. Mardin'e, Antep'e gelip de illa oranın meşhur şeylerini yemek gerek mi? Karın doyurmaksa amaç. Buyurun alası. Yanınızda da mutfak varsa her şeyi yiyebilirsiniz. Para harcamadan. Evet. Fazla para harcamadan diyeyim. Para harcamadan değil de. Ya o hani gitmişken evet herkes oranın meşhur bir şeylerini tatmak ister ama öncelikler farklı bizde tabii haliyle. Evet.
Bilmiyorum Mardin'in yiyecek nesi meşhur onu da bilmiyorum gerçi ama vardır meşhur bir şey. Ya biz gurme değiliz, o yüzden bizi çok Vardır bir etkilemiyor şey. arkadaşlar. Yani bizim Evet, için evet. yemek mi yemek. Aynen öyle. Evet, kontrolör ekibiyle birlikte bakıyorduk ki O kaşık seslerini duyunca kendisine direkt tabağına gitti bekliyor. Çok beklersin Max'cığım, tabağında mamaların duruyor. Şıpıdık şıpıdık. Ve son. pardon, duyduğunuz zilin sesini, Şunun kararmasının tek sebebi Tolga'nın Max'e muhabbeti. ama çok güzel olmadı mı? Baksın da çevireyim diye tak 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 burada şarkılar çaldım artık şeyde. Mısırcılar yapıyordu onu, kestaneciler Hiç yapıyordu. duymadı ama bayağı melodi yaptım burada. Başta bir uyarı yaptım. Aşkım çocukluğumuzda yapıyorlardı onları, unuttuk onları o yüzden. Şimdi yapmıyor kimse. Bir sen kaldın. Zeytin çıkartayım mı? Zeytin olur. Ondan sonra turşumuz var. Biraz turşu çıkartabiliriz. Olur. İstersen. Enerji olur. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Mutfağı kapatalım. Arka ışığı kapatalım. Elektrik faturası çok gelmesin. Başka bir şey yok değil mi? Eminiz bak oturunca kalkmam hayatta. Yok, buyurun. Oturun, ben kalkarım. Şu camı kapatayım. Sivrisinek girmeden bir tane daha. Evet o zaman afiyet olsun. O zaman afiyet şeker olsun. Pıtı 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 pıtı. Çok güzel yağmur yağıyor. Evet, yağmur başladı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ben de bir yandan önümüzdeki videonun işlemlerini halledeyim dedim bu arada. Ne yapayım? Kahve yapayım mı ben de? Kahve yapalım ya. Yemeğimizi yedik. Şimdi sıra kahve keyfinde. Bol su tüketiyoruz bu saatlerde. Bol içecek, bol su ne varsa stok depoluyoruz. Evet. Kahveler hazır. Senin kahveni şöyle koysam, bir de bilgisayarı biraz geri iteyim mi şöyle? Olur. Kahveye daha fazla gireceğiz. Zaten optimizasyonda Hı hı. bayağı bir vakit alacak o. Paçama takıldım. Oy. Evet. Evet, gördüğümüz üzere her zaman öyle muhteşem manzaralar ya da şehir içinde bir parkta konaklayamıyoruz. Bu ışığı mı açtın? Evet. Şimdi fark ettim. Bazen de böyle dinlenme tesislerinde, petrol istasyonlarında konaklayabiliyoruz. Bu karavan hayatının gerçeklerinden bir kesit size. Aynen öyle. Ben çok yamuk gibi gözüküyorum, oradan kendimi görüyorum ama Biraz daha dik otur biraz istersen. daha sen şöyle de. Çok şey yapayım. yayılmışsın gibi gözüküyor. Evet. Ben de şöyle yapayım. Bak böyle ters ayaklı otur. Oo. Max genel olarak koltuğun uzun bölümünü kapladığı için biz bu tarafta sıkışmak zorunda kalıyoruz. Bugün yolculuk Yaktı herkesi dünya. yordu gördüğünüz gibi. Max Biraz fazla yoruldu o. senin de saçın başını da almış. Her zamanki halim benim. Alıştılar artık benim saç baş dağınık hallerime. Normalde bu kadar uzun yolculuk yapmadığımız için aslında hani karavan hayatının aslında zor bir yönünü fark ettim ben bugün. Genel olarak herkes işte hani yolda olmak, yolda yaşamak, hep bir sabit bir yere ait kalmak daha kolay gibi geliyor ya da karavanda yaşamanın zorlayıcı kısmı bu gibi geliyor. Aslında uzun yolculuk yapmak kısmı zorlayıcı belki de. Biz zorlanmıyoruz, bizim için keyifli, güzel. Çünkü biz hep kısa yolculuklar yapıyoruz. Ve ev olarak karavanı benimsediğimiz için mesela bugün yola çıktığımız konum ya da şu anda burada benzinlikte kalıyor olmak şey hissettirmiyor. Belki zamanla olan bir şey bu ama
Tedirgin Ama ben hissettirmiyor. başlangıçtan beri benzinlikte konakladığımızda hiç öyle tedirginlik Ya hissetmedim. da işte hani dağın başında bir yer aslına bakarsan. Şimdi Evet. Bursa'da bir şehir hayatında yaşarken buraları düşünürsen dağın başında bir yer orası. Tabii. Evet, dışarıdan bakınca tedirgin edici gibi gözükse de biz hep evde olmanın güvenini hissediyoruz her yerde, Aynen nerede olursa öyle. olsun. Yorucu kısmı uzun yolculuk yapmak. Mesela Tabii. ufak da olsa bir karavan deneyimi olan, işte kiralamış ya da kısa süreli tatil yapmış ya da bu deneyimden sonra karavandan vazgeçen insanlar da var ya hani. Hı-hı. Bence işte kısıtlı sürede karavanı kullanmak, çok kilometre gitmek, oraya da yetişeyim, burayı da göreyim telaşıyla yoruculuğunu yaşadıkları için belki de aslında zor Tabii geliyor ki. insanlara. Ya bir de şey var şimdi, standart tasarım karavanlarda biliyorsun oturma grupları çok rahatsız olduğu için hani adam Tabii dinlenemiyor işte bu sefer. dinlenemiyor orada. Şoför koltuğunu ve Evet. yan koltuğu çeviriyorlar içeri doğru ama onlar da standart Tabii, koltuk tabii. olduğu için onlarda da rahat Bir de edemiyorlar. öyle bir işte uzun kilometreler gidiyor. İşte atıyorum İstanbul'dan çıkıyor, nereye gidecek tatilde? Akdeniz'e inecek ya da Ege'ye gidecek. Direkt yol yapıyor. O kadar Tabii. yol gidiyor. Orayı beğenmezse ya da başka bir yer daha göreyim derse bir daha yol yapıyor. Hiç dinlenemeden, hiç keyfini çıkaramadan aslında sürekli yolculuk etmek durumu Evet. gibi. Biz öyle işte kısa mesafelerle gidip çok yer görmek, yani aslında gezmek değil, yaşarken gezmek ya da gezerken yaşamak olduğu için biz Aynen. relax, rahat kısa mesafelerde gezdiğimiz için bizi zorlamamış gibi geldi bana bugün. Uzun yolculuklar yaptık ya mesela, sürekli o kadar uzun yolculuk yapsak mesela 2 günde bir. Ama her ona, gün- ona mazot dayanmaz. Varsa ki onu düşünmedin. Onun haricinde yorar yani gerçekten. Tabii ki yorar. Şimdi bak şöyle düşün. Saat işte 10'da çıkıyorsun yola. Akşam saat 4'e kadar yoldasın. 6 saat boyunca devamlı yoldasın. Tabii. Şimdi saat 4'te geleceksin. Karavanda bir yerleşme şeyin de oluyor yani. Hani rutinine oturtturman lazım. Ondan sonra o yerleşme faslı vesaire falan. Hani bu Sonra yemek telaşı. yoracak seni devamlı. Ama işte günde atıyorum maksimum hadi 1 saat 1,5 saat yolculuk yaptın. Hı hı. O seni hiçbir şekilde yormuyor. Aynen öyle. Sadece her seferinde kapın başka bir manzaraya açılmış oluyor. Evet. Yani orada yoruculuk kısmını biz tamamen devre dışı bırakıyoruz orada. O yüzden Aynen öyle. birçok kişi karavandan dediğin gibi vazgeçiyor. Bize soran karavan niyeti olan insanlara hep şunu söylüyoruz. Önce satın almayın. Tabii. Farklı tasarım karavanları mutlaka kiralayıp deneyin. Bakın aynı tasarım karavanları kiralamayın. Çünkü A firmasından da kiralasanız aynı tasarım, B firmasından da kiralasanız aynı tasarım. Tabii, standart Yaşayacağınız tasarım olunca- tecrübe aynı. Sadece iç görselin rengi değişiyor. Ama işte semi entegre kiraladığınız iç donanım tamamen farklı. Donanımdan kasıt projesinden Evet. bahsediyorum. Alkovenli kasa kiraladınız ya da normal karavan, standart camper van tarzında bir şey kiraladınız. Bunların hepsinin tasarımları birbirinden farklı olursa aslında sizin neye ihtiyacınız olduğunu siz kavrayacaksınız. Ki önemli olan da karavan hayatında bizim nezdimizde bu. Kesinlikle öyle. Konfor ve rahatlık istiyorsan, Tabii. neye ihtiyacın varsa ona yönelik bir şeyin içinde olmak Aynen seni öyle. daha rahat ettiriyor bu sefer. Tabii ki çok daha fazla rahat edersiniz. Yani önceliklerinizi belirleyin. Size dikte edilen o standart karavanı almak zorunda değilsiniz. Biz hep söylüyoruz aslında bu konu açıldığında, bize danışanlar olduğunda, standart tasarım bir karavana sahip olsaydık biz de içinde yaşayamazdık. Sadece kamp. Yaşayamazdık. Yani çünkü- çadır kafasıyla Tabii, kullanılabilecek bir aynen şey o. öyle. Mesela işte o karşılıklı koltuklarda dik oturma pozisyonunda asla gün içinde dinlenemezsin. Bütün gün onlarda oturup da duramazsın ya da yatakta uzanıp da duramazsın gün içinde. Biz de yatak uyumak için şu içerideki yürüyüş alanı kesinlikle çok önemli. Diğerlerinde de evet bir koridor var ama orası sadece koridor. Atıyorum ben mutfakta iş yaparken Tolga yatak tarafına geçmesi ya da işte banyo tarafını kullanması gerektiğinde ya da işte o koridoru dar alanda kullanması gerektiğinde darlanırdık yani kesinlikle. Tabii. Yani şuradaki alan diğer karavanlarda yok. Şuradaki şu alan yok. Bu alanın ferahlığı size çok büyük avantaj sağlıyor. Yani karavanda yine tekrar ediyorum. Standart üretilmiş karavanı almak zorunda değilsiniz. Eğer ki sipariş yaptırıyorsanız.
binlerce proje var. Evet. Sadece doğru firmayı bulun. Onu gerçekten yapabileceğine inandığınız firmayı bulun ve ona yaptırın. Yani Ya da zor. kendinize özel bir proje üretebilirsiniz. Varsa böyle yetenekleriniz, düşünüyorsanız bu konu üzerine bizim yaptığımız gibi benzer modeller yerine. Farklı Tabii ki tasarım. yani farklı tasarımlar yapın. Her Yani şeyin kişiye özel olanı güzel bence. Mutlaka bir detayla kişiselleştirmek kendinizi belki de oraya daha ait hissetmenize sebep oluyor. Böyle hani hazır tasarımı aldın. ya şimdi hazır tasarımda onlar da özel tasarım oluyor. Öyle şimdi Ama nasıl özel öldürme oluyor? arkadaşları. Hayır ama nasıl Çünkü özel oluyor? bir dakika daha bir saniye. Şu minderin rengini değiştirebiliyor. Evet, özel üretim deniyor Şu sonra. çerçevenin rengini de değiştirebiliyor. Bu özel üretim. Lütfen tatlım. Yani Evet. şimdi Özel Facebook amcalarıyla muhatap olmayalım şu an. Ama değil işte. Aynı. Ya değil, tasarım aynı. Hani onda biz Hepsi her zaman aynı. her videoda her fırsatını bulduğumuzda söylüyoruz. Standart tasarım karavanlar zaten uzun süreli yaşama uygun değil. Evet. Bunu birçok videomuzda neden olmadığını anlattık. Yine merak eden olursa yorumlara yazsın, biz gönül rahatlığıyla uzun uzadıya bir destan yazarız oraya. Hiç merak etmeyin. Ondan sonra. Şimdi zaten konumuz karavan çeşitlilikleri de değil aslına bakarsanız. Evet. Niye oraya girdik? Niye oraya? Ama orada şöyle bir şey var. Nereden geldik Orası biliyor bir musun oraya? girdap. Bence Biz girince nereden- çıkamıyoruz oraya. Nereden geldik oraya biliyor musun? Karavan zorluklarından bahseden insanlardan Evet. geldik. Evet. Çünkü o da bizim için bir zorluk aslında. Eğer öyle bir karavan olsaydı, öyle bir karavanın içinde yani öyle bir derken standart tasarım bir karavanın içinde yaşayamazdık. Yani. Öyle bir karavana sahip olan insanların da kısa süreli gezmelerinin ya da işte sıkılmalarının rahat edememelerinin sebebi tasarım Evet. tamamen. Kesinlikle öyle. Ama bizim için zorluk yok. Yani Evet, hani işte. sadece uzun kilometre yaptığımız zaman evet biraz yoruluyoruz. O da bizden kaynaklı. Çünkü biz çok uzun süredir hep kısa kilometrelerde hareket ettik. Hem vücut hem mental açıdan buna alıştığımız için şu anda bizi sadece o yoruyor. Mesela buradan sonra işte önümüzde Mardin var. Bir 60-70 kilometre civarında bir şey kaldı Evet. Mardin'e. Mardin'de haritayı inceliyoruz. Bir AVM var. AVM'nin otoparkını bulamadık. Evet, AVM'nin otoparkı yok gibi. Bu arada Mardin aslında büyük bir şehir ama bizim gideceğimiz yer eski Mardin tarafı. Tabii biz eski Mardin tarafına gitmeyi planlıyoruz. Orada birkaç konak noktası gördük. İşte farklı uygulamalardan da bakıyoruz konaklayacak yer arayışı içerisinde. Yaklaşık 3-4 tane farklı harita kullanıyoruz. Genelde işaretledikleri noktalar otoparklar. Evet. Ama yani 2023 yılı için 400 liralar falan dönmüş. Bakın karavan park demiyorum. Otopark. Otopark. Bildiğiniz böyle dip dibe olan otoparklar. Yani bilmiyorum Mardin'de nasıl bir şey bizi bekliyor. Mardin'i gezeceğiz. Çok merak ediyoruz ikimiz de Mardin'i. Özellikle eski Mardin'i çok merak ediyoruz. O Mardin sokaklarını, Mardin evlerini. Yani eğer bir pek çok yeri var. evet eğer bir problem ve hava durumu müsait olursa drone uçurmayı planlıyorum o Mardin evlerinin üzerinde. Hani gece de çekmek istiyorum açıkçası. Gerçi önümüzdeki 1-2 gün yağmur gösteriyor ama inşallah bir aralık yakalayabiliriz. Tamamen konaklama yerimize bağlı olacak tabii Evet. bu durumda. Çünkü konaklama yerinden hala emin değiliz. Aslında çok yaklaştık. Normalde bu durumlarda belirlemiş oluyoruz. En azından Tabii. birkaç seçenek belirlemiş oluyoruz ama Tolga'nın dediği gibi her yer ücretli ve otopark. Otopark olması sorun değil ama ücreti sorun. Ya ücret sorun. Şimdi otoparka hani 50 lira vereyim. Evet. Tamam otoparka 50 lira vereyim. Ki Antep'te Müzenin otoparkı 50 liraydı. Ama şimdi bir otoparka 400 lira sırf karavan olduğum için para vermek demek, yani çok affedersiniz ama enayi yerine konmak istemiyoruz açıkçası. Yani 400 lira ona verene kadar 10 litre mazot alır, yaklaşık 100-150 kilometre arasında yol yapar. Tabii. Yani biz bu kafada düşündüğümüz için free camp denilen ücretsiz lokasyonları tercih etmeye çalışıyoruz. Bir de sürekli yaşadığımız için her gün bir konaklama noktasına para vermek gibi bir bütçe ayırmamız mümkün değil. Tabii ki. Kesinlikle. Öyle olacak olduktan sonra gider bir evde otururduk. Yani YouTube'da 100.000 aboneye ulaşsak, gelirimiz ona göre olsa yine de ben vereceğim tahmin edemiyorum ya. Gereksiz bir ödeme çünkü.
Bir kamping olur, işte hani bir hizmet alırsın Sana bir oradan. şey sunar, eyvallah. Yani ama sadece konaklayacağım, bir gece kalacağım bir yer için o rakamlar. Bakalım gittiğimizde göreceğiz, bulmaya çalışacağız kalacak yer. İnşallah. İnşallah buluruz ya. Ya buluruz ya, mutlaka bir yerler buluruz. Yani yol üzerindeki petrol istasyonunun işletme sahibi bile gelin misafirim olun Evet. dediğine göre ondan da Öyle bahsedelim. şeyler. Size hani genel olarak şöyle bir olaydan bahsedelim. Biz Güneydoğu'ya girdiğimizden beri gerçekten inanılmaz sıcakkanlı insanlarla karşılaşıyoruz. Tabii ki herkes aynı nasıl denir o cümle? Herkes aynı macerayı paylaşmayabilir. Tabii. Şundan ötürü söylüyorum onu. Biz Şanlıurfa AVM'de kaldığımız zaman bir karavancı iki arkadaşla denk geldik. Mesela Antep'te çok huzursuz olmuşlar. Ki biz Sıkıntı yaşamışlar. Antep'te 2-3 noktada konakladık ve Rumkale'yi saymıyorum. O biraz şehir dışı gibi. Şehir merkezinde 2-3 noktada konakladık ve güvenlik açısından hiçbir problem yaşamadık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Evet. Polis arkadaşlarla oturduk, sohbet ettik. Ertesi gün tekrar geldiler, sohbet ettik. Dışarıda görüp tanıştığımız oldu. Takipçilerimizden tanıştığımız, çok keyifli vakit geçirdik biz Gaziantep'te. Hani Güneydoğu olmasına rağmen gayet medeni insanlarla karşılaştık. Hani tabii ki bu bölgedekiler medeni değil demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama doğuda biraz kaba insanlar falan bekliyorsun ya böyle. Çok nazik, çok kibar, sohbetleri çok keyifli, kendileri çok samimi. Evet. Çok şeker insanlarla tanıştık yani. Ama işte o Şanlıurfa'da yanımıza gelen arkadaşlar Gaziantep'te sorun yaşamışlar. Hatta motosikletlerin brandası çalınmış. Motoru kurcalarlarken yakalamışlar falan ve oradaki bulundukları alandaki güvenliğe söylediklerinde böyle burası falan demiş güvenlikte. Yani. Haliyle çok tedirgin olmuşlar ve hareket etmişler oradan. Şanlıurfa'da bizim kaldığımız yerde de biz Google haritalarda da işte kaldığımız yerler hakkında bilgiler yazıyoruz. Tolga o gün gündüz yazmıştı o yorumu Google haritalara. Onu görmüşler ve oraya gelmişler onlar da. Hatta gelip teşekkür ettiler. İşte biz böyle sorun yaşadık falan diye kendileri anlattılar orada. Evet. Sen marketteydin o arada, sonra tekrar sohbete geldiler de. Herkes aynı deneyimi yaşamıyor kısacası aslında. Aynen. Deneyim, maceradan kasıt deneyim Evet. demek istemiştim ben biraz önce. Ama bir türlü aklıma gelmedi nedense deneyim. Allah Allah. Olabiliyor. Farklı insanlar. Yani her bölgenin tabii ki iyisi de var, kötüsü de var. Allah iyilerle karşılaştırsın Aynen hepimizi. öyle. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi doğudaki şive biraz daha kaba. Evet. Kaba bir şiveye sahip doğu insanı. Doğal olarak bu, atıyorum, bir İzmirliyi, bir Bursalıyı, bir İstanbulluyu biraz tedirgin edebiliyor. Ama şimdi ben doğuda askerlik yaptığım için o şiveye 20 yılda geçse üzerinden bir tık hakimim. Ondan sonra hani bunu bilerek yaklaştığınız zaman ve insanlar sizin samimiyetinizi hissettikleri zaman çok farklı yaklaşıyorlar size. Bugün şeydi işte en son su doldurduğumuz Evet. dinlenme tesisi vardı ya. Orada işte amcaları çektim hatta videoya ben. Siz konuşuyordunuz dedim, Tolga abi sohbet ediyor falan. En son şöyleydiler. Tolga'nın elinde şişeler. Genç bir güvenlik vardı orada. Genç dediğim çocuk yani. Canım yani. 14-15 Bekçi. yaşlarında. O şişeleri almış Tolga'nın elinden. O getiriyor bir yandan. Bir yandan Tolga'nın eli şişelerle dolu. Amcalar da şöyle falan yapıyorlar Tolga'ya. Gerçekten çok samimi insanlar. Evet. Ve hep şey böyle... hep derler ya işte Türk halkı misafirperverdir falan diye. Bence Güneydoğu ve Doğu'ya gittikçe Abi, bu bu taraf misafirperver- efsane o konuda. Burada görüyorsun aslında onu. Yani Rumkale'den sonra caminin orada durduğumuz amca. evet. Hadi gelin eve misafir edelim sizi. Bugün benzinlikteki işte o Aynen öyle. şeyleri, amca ve kız. Burada kalın misafir edelim sizi. Herkes misafir etmek istiyor ya da yemek yedirmek istiyor. Evet. Ya bu konuda şimdi Gülden'in biraz önce dediği gibi herkes farklı deneyimleyebilir bunu. Ama bizim şu anki deneyimimiz bu yönde. İnanılmaz derecede güzel gidiyor her şey. Nazar değmesin. Evet abi. Ondan sonra yani güzel. Bu taraflar çok güzel, çok keyifli. Bu tarafa gelmek için çekinmeyin. Yazın sıcağında gelmeyin. Yani yaz sıcağını, 40 derece sıcağı bu bölgede çekmek çok mantıklı bir hareket olduğunu tahmin etmiyorum ben. Yani sıcağa alışkın bünyeler için sorun olmayabilir belki, hani işte atıyorum
Antalya. Ama Antalya'da da Ama- şöyle bir durum var. Mesela orada bitki örtüsü var en azından. Bir nem var falan ama burası kurak sıcak. Ya bizim o Muğlalı çocuklar, onlar da Evet, sonuç olarak sıcağa hakimler Evet, ama Muğla- mahvoldular geçen yaz burada. Evet, isyan ediyorlardı en son. Midem bulanıyor. Şey diyordu. Midem bulanıyor sıcaktan, Evet. gidelim Recep diye. Yani yaz sıcağında gelmemek lazım bence. Kış soğuğunda da gelmemek lazım. Yani Mardin ve sonrası için bahsediyorum. Tabii kışın. Antep belki bir nebze olabilir ama Kışın çok enteresan şeyler yaşayabilirsiniz burada, Evet. karla ilgili olarak, mahsur kalmalarla ilgili olarak. Gerek yok. Bahar aylarında Evet. gelin. Güzel bir rota planlayın. Çok keyif alacaksınız. Çünkü hem tarihi dokusu hem gezilecek onca yeri inanılmaz güzel. Yani biz işte Harran Ovası'nın içinden geçtik. Ya müthiş. Yani o manzarayı seyretmek bile müthiş bir huzur veriyor size. bir de her şehrin farklı bir yapısı var gerçekten. Evet. Mesela Gaziantep'teki parklar, o şehir içindeki aslında bir şehir içinde olman yine hani doğuda olmama hissiyatın. Tabii. Gayet batılı, metropol bir şehir merkez tarafı. Urfa'ya geldiğimizde eski evler, işte o Balıklı Göl'ün olduğu taraflar falan. Mesela o başka hiçbir yerde yok öyle bir yer. Şehir Aynen öyle. merkezine doğal oluşum göller. Sonradan şekillendirilmiş etraf falan ama işte camileri, kiliselerden camiye dönüşü. Mardin zaten başlı başına farklı bir yer. İşte evlerin şekilleri. Orayı göreceğiz inşallah. Daha görmedik ama güzel. Her şehir ayrı güzel. Ya çok ciddi bir kültür var ülkemizde. Hani medeniyetlerin birleştiği, harmanlandığı efsane bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden bizim için her şehir başka güzelliğe sahip. Hani şimdi kimileri geziyor, işte size gastronomi tarafını gösteriyor. Kimileri geziyor, gece hayatını gösteriyor. Yani bizim o işlerde yani gastronomi, biz gurme değiliz arkadaşlar. Yani biz mutfağı yanında gezen bir çiftiz. Evet. O yüzden dışarıda yemek yeme fikri bize çok şey gelmiyor. Yani İşte önceliklerle alakalı bizim için. Tabii. Biz işte bu akşam yemeği yaparken de bahsettik. Bizim amacımız karın doyurmak. Oradaki işte atıyorum Antep'teki bilmem ne kebapçısının ünlü bilmem nesini yemek, yani yemek kısmında o bütçeyi ayırmaktansa biz o bütçeyle belki bir şehir bir hafta gezebiliriz belki de. evet. Şimdi onu düşününce yani çok işte yemek kısmını da önemsemediğimiz için hiç aklımızda bile kalmıyor böyle şeyler. Aynen öyle. Özellikle çok tavsiye geliyor bu konularda, işte gittiğiniz yerde. Eski abonelerimiz öğrendiler artık bizim yemekle Tavsiye ilgili. etmiyorlar. Gerçekten öyle. Eskiden beri takip eden, videolarımızı izleyen kişiler artık öneride bulunmuyorlar. Şunu yapın, bunu yapın, şuraya gidin, yemek yiyin ya da işte belli bölgelerde tatlılar var falan. Onlardan kesildi ama yeni aboneler işte burada bu var, onu yiyin falan diye hala tavsiye ediyorlar. O yüzden böyle bir kısa hatırlatma olsun yeni aboneler için. Bir de şöyle bir abonelerimiz var. Kaçak abonelerimiz var bir de. Kaçak aboneler bizimle birlikte eğleniyor, bizimle birlikte geziyor. Hatta bir önceki videoda Göbekli Tepe'de de onlarla beraberdik biz. Ama ne hikmetse bu kaçak yolcularımız bizim inatla kanala abone olmuyor. Abone olmadıkları için yorum yapamıyorlar. Abone olmasa da yorum yapabiliyor gerçi de. Yapmıyorlar diyelim. Beğeni tuşuna basmaz, yorum yapmaz, abone olmaz ama bizimle birlikte gezer. Şimdi madem bizimle birlikte geziyorsun, abone ol. Videolarımızı izlemekten keyif alıyorsanız, ki izliyorsanız sürekli keyif alıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Abone olmanızı bekleriz. Tabii ki. Abone olursanız sizin abone oluşunuz, sizin yazdığınız yorumlar bizi bu yolculuğumuzda daha fazla teşvik ediyor. Doğal olarak her videomuzda bir önceki videomuzdan daha iyi içerikler üretmemize de aynı zamanda bir destek oluyorsunuz. Aynı zamanda motivasyon kaynağı olmuş oluyor. Tabii ki. Çünkü videolar mesela işte bu videodan önceki video olmayacak o muhtemelen. Yani son videomuz diyelim. Çünkü her video bir artışta. Videonun artış şeyine göre nasıl diyeyim? Bir önceki videoları geçtiği uyarısı geliyor bize YouTube'dan sürekli. Evet. İşte son videonuz diğerlerinden daha iyiydi. Son videonuz diğerlerinden daha iyiydi gibi. Bunu her yüklediğimiz yeni videoda
görmekte bizi Evet. gerçekten çok fazla motive ediyor. Aynı zamanda biz geçtiğimiz haftalarda katıl butonu ekledik. Evet. Katıl dediğimiz buton diğer birçok YouTube kanalında ekstra ücretli ve her ücrete göre özel içeriklerle size farklı içerikler sunuyorlar. Yani daha çok para veren daha özel içeriklere sahip olabiliyor. Ama bizim YouTube kanalımızda katıl butonuna tıkladığınız zaman orada bir 4 kademe var. Çorbada benim de tuzum olsun, benim yerime de gezin, çeyrek depo mazot benden ya da bu ay benim yerime gezin. Depo Gibi. benden gibi 4 farklı seçeneğimiz var orada. 4 seçeneğinin hani en pahalı seçenek 3.000 lira. Bir depo mazot benden seçeneği. Bize o şekilde bir katılda destek verseniz dahi içeriklerimizde bir farklılık görmeyeceksiniz. Herkese aynı içeriği sunacağız. Yani kaçak yolcularımızın izlediğiyle 3.000 lira veren kişinin izlediği içerik aynı olacak. Çünkü biz farklı işte daha çok para veren daha özel içeriğe sahip olacak kısmına karşıyız. Evet. Aslında ayrıma karşıyız. Ayrıma karşıyız. Evet, kesinlikle biz ayrıma karşıyız. Yani şimdi genel olarak bu katıl uygulamasının, katıl aboneliğinin amacı bu aslında. Bilgilendirmelerde de böyle yazıyor. Yani daha özel kişiler için işte ücret versin ve daha özel içeriklere Ulaşsın. sahip olsun. Ama biz Tolga'nın da dediği gibi öyle bir ayrımcılık yapmak istemiyoruz. Katıl kısmını, katıl aboneliği kısmını da bize destek olmak isteyen abonelerimiz olursa oradan istedikleri meblağlarda bize destek olabilmelerini kolaylaştırmak için Bunu açtık. Aynen. Buyurun. Onun haricinde sen katılla ilgili bir şey mi söyleyecektin? O zaman oradan devam et. Ayrıca Geliştirmeyeyim. katıl butonuna tıkladığınızda o aylık abonelik gibi düşünün onu. Dergi aboneliği gibi ya da gazete aboneliği gibi düşünün. Her ay sizin hesabınızdan çekilecek o. Birinci çorbada benim de tuzum olsun katıl aboneliği 50 lira. Benim yerime de gezin aboneliği 125 lira. Diğerleri zaten mazotla alakalı. Şimdi bunları verdiğiniz zaman atıyorum bize bir mazot desteğinde bulunmak istediniz. Katıl aboneliği yaptınız ve yaptıktan sonra abonelikten çıkabiliyorsunuz. Yani o sabit olarak kalmıyor. Bu aylık abonelik aslında ama istediğin zaman aboneliği iptal edebiliyorsunuz. Yani Aynen. tek seferlik de yapabiliyorsunuz bu durumu. İptal etmezseniz her ay başında ya da işte günü neyse hesabınızdan düşebilir. O konuya dikkat edin. Ona da lütfen. dikkat edin lütfen. Yanlış anlaşılma olmasın yani bu katıl üyeliği tek seferlik bir şey değil. Onun haricinde katılla ilgili söyleyeceğim Onu neden söylediğimizle ilgili Tamam. söyleyip sana devredeceğim sözü. Şimdi biz bunu birkaç videoda bir tekrarlamak istiyoruz ki insanları yanlış yönlendirmeyelim. Evet. Ve ya işte bu böyleymiş niye söylemediniz kısmı ortadan kalksın diye de bunu size birkaç videoda bir hatırlatacağız. Umarız sıkılmazsınız bu hatırlatmadan. Söz sizde Gülden Hanım. Kahvem içmiyor. O kadar bekledim. Şey söyleyecektim bir de. Bu katıl butonu haricinde de ya katıl aboneliği, aylık abonelik haricinde de yorumlarda ve ilk gösterimdeki süper chat kısmında yani canlı sohbet kısmında süper teşekkür ve süper chat olarak yazdığınız yorumla birlikte bir belirlediğiniz meblağlarda yine bir destek yapabiliyorsunuz. Bu arada sağ olsun Bursalı bir abonemiz sürekli neredeyse her videoda yapmaya başladı bunu. Evet her videomuzda Çok sağ sağ olsun olsun. destek oluyor bize. Teşekkür Her ediyoruz yorumunu kendisine. gördüğünde bir mahcup oluyoruz yine ondan gelmiş diye. Yani destek olmanın pek çok yolu var. Biz bunları söylüyoruz. Aman illa herkes bize bunu yapsın gibi bir düşünceniz olmasın kesinlikle. Evet, sen aynı şeyi söyleyeceğiz o yüzden sen devam et. Hani söylüyoruz aman da bunu yapın diye değil bu. Aslında bu orada gözüken ekranın bir hatırlatmasını yapıyoruz aslında biz. Evet. Evet orada gözüküyor ve bu işte özellikle aylık abonelik kısmındaki yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için bu açıklamayı yapıyoruz. Sizin bize abone olmanız, videolarımızı izlemeniz, yorum yapmanız zaten bizim için en büyük destek aslında. Aynen öyle. Yani illa ya ben para vermiyorum Evet. bunlara. Bak işte illa para mı vereceğiz kısmı böyle bir şey yok. Evet, Sadece kesinlikle. biz oradaki seçeneklerde yanlış bir adım atmayın diye onun açıklamasını yapıyoruz size. Onun haricinde Gülden'in dediği gibi yorum yapmanız, beğenmeniz bizim için en büyük desteklerin içerisinde yer alıyor. Hele bir de
keyif alacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla bizim videolarımızı paylaşmanız çok çok daha mutlu ediyor bizi açıkçası. Kesinlikle. Hele böyle şey kısmı özellikle, yani evet, beğeni, yorum önemli ama videoların izlenmesi bence daha önemli. Çünkü o Tabii. videonun içindeki küçük püf noktaları, işte bizim fark edemediğimiz ince detaylarla ilgili yorumlar gelince böyle ağzımız kulaklarımıza varıyor. Aynen öyle. Yani bazı takipçilerimiz yanlarında not defteri bulunduruyormuş. Ne zaman nerede ne bilgi vereceğimiz belli olmadığı Evet, için. evet. Yani gelen yorumlara mutlaka cevap veriyoruz. Özellikle yeni abonelerimiz varsa onlar için hatırlatma yapıyorum. Her yorum, yani cevapsız yorum bırakmıyoruz sanırım. Evet. Değil mi? Hiç Çünkü bırakmıyoruz ikimiz de kontrol ediyoruz farklı farklı. Hatta birçok zaman aynı kişiye ikimiz farklı farklı mesajlarda yazdığımız Genelde oluyor. aynı anda yazıyoruz ya da ekran yenilenmediği için birbirimizin yorumlarını görmüyoruz. Cevap veriyoruz ve isimler, özellikle benim isim hafızam biraz iyidir. Ya benim yok ya maalesef. Mesela işte nereden, işte atıyorum şehrinizi söyleyip selam yazdığınızda ben 2-3 yorum sonra işte bu kişi şuradan selam yazıyordu, ya da işte birkaç video arka arkaya yorum gelip sonraki videoda yorum gelmeyince Evet. merak ediyoruz. Yani öyle sadece yorumları okumuyoruz. Hem isim hem kişileri de gayet iyi hatırlıyoruz. O yüzden yeni aboneler ya da yeni yorum yapan insanları fark ettiğimizde hemen onları fark edebiliyoruz yani. Normal standart Evet, yorumcuların haricinde. Canlı sohbete de katılımınızı bekliyoruz. Çünkü canlı sohbette güzel, keyifli bir sohbet dönüyor. Evet. Ya ben şimdi ne diyeceğim? Hani tanımıyorum bunları. İşte ne yazacağım? Böyle düşünmeyin sakın. Oraya selam, merhaba yazmanız bile sohbetin devam etmesini sağlıyor Yani zaten. tanışmak için gayet yeterli bir sebep. Aynen öyle. Öyle işte dostlar. Bu videoda yol macerasıyla geçen bir video oldu. Hep antik kentler, müzeler son zamanlarda gezdik. O yüzden Biraz farklı bir şey olsun. sohbet yapalım İstedik. biraz dedik hep beraber. Evet, hem biraz yol hem biraz sohbet, hepsinden az biraz olsun dedik. O yüzden fazla uzun tutmadık videoyu. Kısa tuttuk. Evet. Bir sonraki Mardin videosuna hazırlık olsun bu video. Bu da Şanlıurfa'nın aslında son videosu olacaktı. Ama direkt Mardin'e geçtik. Ya Mardin il sınırlarına geçtik. Evet. Şanlıurfa'nın son videosu sayılır yine canım. Evet yine sayılır canım. Sayılır. Daha Mardin'e 70 kilometremiz var. Şanlıurfa'ya burada veda ediyoruz o zaman. Şey söyleyeyim hemen unutmadan. YouTube videolarımız geriden geldiği için geçen bir videoda daha hatırlattım. Evet. Antep ve sonrasında çok yaşadık bu durumu. Biz hareket ettiğimiz için videolar biraz geriden geliyor ve düzenleme ve yayınlama sırasını beklediği için biz videoyu paylaştığımızda aslında çoktan o noktadan ayrılmış oluyoruz ve videodan görüp ziyarete gelmek isteyenler çok fazla oluyor. İleriki şehirler için özellikle hatırlatma yapayım. Bizimle görüşmek isteyen abonelerimiz, takipçilerimiz varsa Instagram veya Facebook üzerinden günlük konumlarımızı görebilirler paylaşımlardan. Evet. Çünkü YouTube biraz geriden geliyor maalesef. Birçok kişiye bir sonraki tur için söz vermiş olduk. Evet, Mardin'i merak eden tahminimize göre çok fazla insan vardır diye düşünüyoruz. Evet. Bakalım bizim gözümüzden Mardin nasıl olacak, nasıl geçecek? Sakın kaçırmayın diyoruz. O zaman bir sonraki videoda Mardin'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.